Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? 13 Mart 1990'da ilk kez gelmiştim Sivas'a askerlik yapmaya. O gün soğuk bir gündü, bugün sıcak bir gündeyiz. Pek çok arkadaşımız Türkiye'nin pek çok yerinden buraya gelmek istediğini söyledi. Onlara dedik ki aman temsili bir şey yapalım. Sağlık her şeyden önemli. Kalabalıkla ilgili derdimiz yok. Bu konuda zaten rüştümüzü ispatlamışız. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini yaptık biz. Aman sağlığınıza dikkat edin. Sağlık siyasetin de ekonominin de her şeyin önünde. Onun için Türkiye'nin pek çok yerinden temsili anlamda buraya geldiniz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Zaten hemen hemen hepinize isminle hitap edebilirim. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de işler iyi gitmiyor. Türkiye'de bir kuşatılmış ülke durumunda Türkiye. Böyle bir durumda bir yanda ittifaklar var, bir yanda milletin dertleri var. Bir yanda Millet İttifakı var, biz de oradayız zaten. Bir yanda Cumhur İttifakı var. Ama Türkiye'nin daha büyük bir ittifaka ihtiyacı var, daha büyük. Türkiye'nin Misak-ı Milli İttifakı'na ihtiyacı var. İttifak-ı Milliye ihtiyacı var. Türkiye'nin barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Birisi iktidar gitmekten korkuyor. Muhalefet de millet ne der, yandaş medya ne der, onun için muhalefet yapmaktan korkuyor. Gençlerin %70'i yurt dışına gitmek istiyor. Gençler umutsuz. Türkiye siyaset tarihinde ilk kez kararsızlar %32'yi bulmuş. İşte böyle bir ortamda biz Anadolu'dan, Sivas'tan yola çıkıyoruz. Dokunsan yıkılacak bir iktidar var ama maalesef muhalefetin oyu artmıyor. Sokağa çıkmayalım. Terörist demesinler, FETÖ'cü demesinler, vatan haini demesinler diye ürkek bir muhalefet var. Ama fark etmez, sen evinde de otursan bu iktidar sana zaten o yakıştırmaları yapacak. Onun için dokunsan yıkılacak bu iktidarla ürkek muhalefet arasına sıkışmış bir Türkiye bize yakışmıyor. Türkiye'ye yeni bir umut, yeni bir yol lazım. Aman kendinizi koruyun. Aman sağlığınızı koruyun. 30 Ağustos'u yasaklayıp 31'inde miting yapanlara benzemeyelim. Onun için yolumuz uzun. Dikkat edin kendinize değerli dostlarım. Bize öncelikle güvenliğimizi sağlayan polis memuru arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2 sene önce meydanlarda 3600'den bahsetmiştim. Öğretmene, polise, sağlıkçıya, sağlık çalışanlarına. O zaman Cumhurbaşkanı da ben de vereceğim 3600'ü demişti. 2 sene geçti. Ben unutmadım ama unuttu ne yazık ki. Tekrar hatırlatıyorum 3600 onlara. Ve şimdi sizlerden sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, ebelerimize, hepsine kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Biz neden bugün Sivas'tayız? Sivas Kuvayi Milliye'nin şehri. 4 Eylül 1919'da bugün 101 sene önce bugün bu topraklarda Mustafa Kemal Paşa vardı. Yanında 18 yaşında Delegat Tubbiyeli Hikmet vardı. Paşa'nın tavrı daha belli olmadan mandaya karşı çıkan Tubbiyeli Hikmet vardı. Hani ne diyor Nazım şiirinde? Ve böylece 1000 dereden su getirdi İstanbul'dan gelen zevat. Sivas mandayı kabul etmedi fakat hey gidi deli gönlüm
atıldı. Ankara'dan önce Kuvayi Milliye'nin karargahı, 108 günlük karargahı Sivas'tı. Yani biz bugün meşaleyi yakan Kutluşehir'deyiz. Biz esarete karşı direnişin şehrindeyiz. 19 Mayıs 1919 Samsun'dan başlayıp Amasya, Erzurum, Sivas, bu hatta devam eden Kuvayi Milliye'nin Kurtuluş Savaşımızın planlandığı bir şehirdeyiz. Peki biz kimiz? Memleket hareketi kim? Biz memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız. Biz tünelin ucundaki ışığı göstermek isteyenleriz. Biz memleket hareketi olarak puslu havayı dağıtmak isteyenleriz. Umutları yeşertmek isteyenleriz. Kutuplaşmanın yerine kucaklaşmayı önerenleriz. Biz Mısır tezgahına el konulduğundan dolayı kendisini yakan mazlumların hakkını savunmak için bir araya gelenleriz. Biz Rabia Nazlar'ın ölümünün hesabını soracağız diyenleriz. Çocukları üşümesin diye saç kurutma makinesini çalıştırıp yan odada intihar eden annenin dramını haykıranlarız. Biz bir muhalefet hareketi değiliz. Biz parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimiz iktidarı iyi eleştirmek değildir. Bizim derdimiz muhalefete muhalefet etmek hiç değildir. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmaktır. Güzel hayaller. UNICEF bir araştırma yapıyor. 15 yaşındaki çocuklarla ilgili. Türkiye'de 15 yaşındaki çocuklar en mutsuz çocuklar. Yani dünya ülkeleriyle kıyaslandığında en mutsuz çocuklar 15 yaşındakiler bizimkileri. Bir baba olarak, bir öğretmen olarak ben bunu hazmedemiyorum. Bu ülkeye bu yakışmıyor. Bu mutsuz çocukları mutlu kılacağız. Güzel hayaller kurduracağız onlara biz. Emeklilerimizi huzur içinde yaşatmak için buradayız. Bizim derdimiz gençlerimizin beyin göçü ve girdikleri vize kuyruklarından kurtarmaktır. Topraklarımızdan bereket fışkırtmak için buradayız. Barışıp, büyüyüp, adil bölüşmek için buradayız. Refah, yaşam kalitesi, aş, iş, sosyal adalet, üretim, adil paylaşım, fırsat eşitliği, nitelikli eğitim için seferber olanlarız biz. Her tür ayrımcılığa karşı, ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına karşı dimdik duranlarız biz. Bir ayağı Ankara'da, bir ayağı Pensilvanya'da, bir ayağı Brüksel'de, bir ayağı Moskova'da, bir ayağı Washington'da olanlar değiliz. Kalbi, yüreği, ayakları, beyni, her şeyi Ankara'da olanlarız biz. Türkiye'de iktidarı Joe Biden'ın değil, Türk milletinin değiştireceğine inanan, mandaya karşı çıkan tıbbiyeli hikmetlerin torunlarıyız biz. Bizim hareketimizin amacı ülkemizin bağımsızlığı, insanımızın mutluluğu ve refahıdır. Biz bir belen değiliz. Yeni bir yol açanız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin neferleriyiz. Salıdan salıya 45 dakikalık karşılıklı suçlamalarla Türkiye yöneteceğini sananların karşısındayız. Memleket sevdalılarıyız biz. Seçime katılımı arttırmak isteyen yurttaşlarımızın içine sine sine sandığa gitmelerini isteyen gönüllüleriz biz. İktidar, iktidar, iktidar diye haykıranlarız biz.
kısa örnekler vermek istiyorum. Bakın eğitim. YKS'de 40 matematik sorusu var. Ortalaması, doğru yapma ortalaması 5,5. Türkçe'de 40 soru var. Doğru yapma ortalaması 14,2. Fen bilgisinde 20 soru var. Doğru ortalaması 2,7. Eğer 40 sorudan bu ülkenin gençleri 5,5 matematik yapıyorsa o ülkede eğitim çökmüştür, bitmiştir, ayaklar altına inmiştir artık. Tarım. Tarımdan örnek vereceğim. Bakın uçakta gelirken gördüm. Pek çok büyükbaş hayvan salınmış geziyor, otluyor. Merada ineği otlatırsanız inek başına 10 lira. Koyunu otlatırsanız koyun başına 2,5 lira veriyorsunuz. Benim de 16 sene yemek yediğim meclis lokantasından bile pahalı meradır. İnek başına 10 lira vereceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ülkede tarım yeşerebilir mi, büyüyebilir mi? Şu anda 2020 yılındayız. Primlerin ne zaman alacak çiftçi? 2021 bütçesinden alacak desteklemeleri. Daha yok piyasada, alamadı. Ama Avrupa'daki çiftçi 2027'ye kadar hangi sene ne alacağını Avrupa'daki çiftçi biliyor. Dış politika. 4 milyon Suriyeli sokaklarımızda geziyor. Afrikalı, Afgan, Pakistanlı, Iraklı, İranlı, bunlar hariç. 46 milyar dolar para harcadık bunlara. 46 milyar dolar. Türkiye'deki hane sayısı 23 milyon. 23 milyon hane var. Yani 46 milyar doları bölersen hane başına 2.000 dolar. Hepimiz, her birimizin ailesi 15.000 lira para kaybetti. Yani Türkiye'de her daireyi açsak 15.000 lira verebilirdik. Mültecilere harcadığımız parayla. Türkiye'nin ne yazık ki dış politikası da bu durumda. Ekonomiden bir tane örnek vereyim. Araba almaya gidiyorsun, araba. Bir araba kendine alıyorsun. 2 araba devlete alıyorsun. Bir araba da bankaya alıyorsun. Yani kendine bir araba almak için 4 araba parası veriyorsun. Hani böyle Rabia diyor ya, o aslında 4 araba demek. O 4 araba demek. Bir araba kendine, 2 araba devlete, bir araba da bankaya alıyorsun. FETÖ'yle mücadele. Bir örnek de buna vereyim. Şimdi yıl 2012. 2 arkadaş düşünün. İkisi de Zaman Gazetesi'ne abone. İkisinin de Bank Asya'da parası var. Sonra bunlardan birisi AK Parti'ye geçmiş. Öbürü geçmemiş. AK Parti'ye geçen hapse girmez, geçmeyen hapse girer. Yani buradaki suçun tanımı Zaman Gazetesi, Bank Asya'yı destekleyip desteklememek değildir. AKP'yi destekliyor musun, desteklemiyor musun? Hapse girmek buna göredir. Cumhuriyetin değerleriyle oynayarak, tarihimizle kavga ederek FETÖ'yle mücadele edilemez. Bunların menzili de belli. Menzili de belli bunların. Yakında yine kandırıldık derler, şaşırmayın. Ama bunlar akıllanmayacak, belli oldu. Gitti FETÖ, geldi yeni menzilleri. Çok yakında yine biz kandırıldık diyecekler. Siz de buna şahit olacaksınız. Biz memleket hareketi olarak Türkiye'nin mavi vatandaki hak ve hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge sınırlarımızı belirlemek öncelikli görevlerimizden olacak. Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne sıkışmış bir kara devleti olmasını asla kabul etmiyoruz.
Türkiye kıyıdaşlarımızla yeni deniz sınırlandırma anlaşmalarını yapacağız. Bu vesileyle milli petrol siyasetinin öncülerinden Muammer Aksoy'u rahmetle ve saygıyla anıyoruz. 7 Şubat 1987 anlaşmasını yapanlara ve bugün emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Enerji demişken bu konudaki hassasiyetimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Enerjide dışa bağımlılığımız %72,4'tür. Doğalgazda dışa bağımlılığımız %99,6'dır. Petrolde dışa bağımlılığımız %94,3'tür. Bu ülke bu haliyle, bu zihniyette maviliklere yelken açamaz. Prangalarını kıramaz. Biz bu prangaları kırıp maviliklere yelken açmayı öneriyoruz. Nasıl yapacağız? Milletimizin önüne yenilikçi ekonomik ve sosyal gelişim hedeflerinin temel felsefesini koyacağız. 12 Eylül darbesi ürünü olan siyasi partiler kanunu değişmeden Türkiye'nin sorunları çözülemez. Katılımcı demokrasi kurulamaz. Türkiye tek adam partilerine mahkum değildir. Türkiye'deki siyasi partiler ortak akılla değil, genel başkan aklıyla, tek adam aklıyla yönetilmektedir. Türkiye'nin yeni bir tek adam partisine ihtiyacı yoktur. Tek adam hareketine de ihtiyacı yoktur. Ortak akılla ortak iyiyi bulacak bir oluşuma ihtiyacı vardır. Memleket hareketi de Muharrem İnce hareketi ya da bir tek adam hareketi değildir. Ortak akıl hareketidir. Geleceğin mesleklerine yönelik iş imkanlarını arttıracak söylemlerde bulunacağız. Köylerde ve şehirlerin kenarlarında yetenek merkezleri kuracağız. Türkiye'de tasarım merkezleri, bilişim vadileri, bölgesel girişimcilik merkezleri kuracağız. Türkiye'nin dünyada 100 marka arasında bir tane Türk markası yoktur. Marka oluşturacağız, marka. Geleceğin dünyasını dijital teknoloji üreten ülkeler belirleyecek. Türkiye'yi dijital teknoloji üreten bir ülke haline getireceğiz. Diplomayı değil, yeteneği ve mesleği öne çıkaracağız. Akıllı devlet, akıllı işletmeler, akıllı fabrikalar, akıllı toplum, akıllı tarım ve teknolojileri üreten nitelikli insan gücünü yetiştireceğiz. Hepimiz akıllı telefona geçtik. Akıllı siyasete geçeceğiz, akıllı siyasete. Milli üretim seferberliğini başlatacağız. Entelektüel rönesans, zeka devrimini gerçekleştireceğiz. Devlet tarafından fonlanan ARGE merkezlerini kuracağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, süper bilgisayarlar, blok zincir gibi dijital teknoloji alanlarını teşvik edeceğiz. Memleket hareketi, yol göstericisi, aklı ve bilimi öneren Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır her zaman. Kadromuz gönüllüler ordusudur. Gönül köprüsü kuracağız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden daha güçlü bir köprü kuracağız. Gönül köprüsü kuracağız milletimizle. Memleket hareketine kimleri davet ediyorum? Söylüyorum. Siftahsız kepenk kapatan esnafları davet ediyorum. Ürünü dalda kalan çiftçileri davet ediyorum. Umudunu yitirmiş gençleri davet ediyorum. Şiddete uğrayan kadınları davet ediyorum. Siyasi baskı altında inim inim inleyen memurları davet ediyorum. Asgari ücretle çalışıp kıdem tazminatına göz dikilen işçileri davet ediyorum. Huzursuz muhafazakarları davet ediyorum.
AK Parti'ye oy verip bugün ülkenin geleceğinden kaygı duyan muhafazakarları davet ediyorum. Kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüleri davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmek isteyen solcuları davet ediyorum. AKP'ye koltuk deneyi olmaktan sıkılmış milliyetçileri davet ediyorum. Çağrım hepimizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım diyorum. Peki memleket hareketine kimleri davet etmiyorum? Kimleri istemiyorum? Bir, bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu kabul etmeyenleri istemiyoruz. İki, memleket hareketi olarak terör örgütleriyle ülkemizin aleyhine çalışan güç ve menfaat odaklarıyla haşır neşir olanları istemiyoruz. Üç, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanları istemiyoruz. Sokaktaki dostlarımıza kötü muamele yapanları istemiyoruz. Doğaya ve çevreye saygısı olmayanları istemiyoruz. Siyasetten zenginleşmek isteyenleri istemiyoruz. Ayrımcılık yapanları istemiyoruz. Bunların hiçbirini istemiyoruz. Şimdi bir soru var. Bu memleket hareketi kimler davetli, kimler var anlattık. Son günlerde sosyal medyada sıkça yazılan bir konu var. Bunun diyor finansörü kim? Yazıyorlar, görüyorsunuz değil mi? Evet, güzel. Türkiye'de 92 tane parti var. Kimseye sormuyorlar. Türkiye'de bir sürü siyasi hareket var, sivil toplum örgütü var. Kimseye sormuyorlar. Bize sormaları bizi mutlu eder. Teşekkür ederim bu soru için. Şimdi anlatıyorum. Bir plaza tuttuk. 18 katlı. 4 uçak kiraladık. 3 helikopter, 20 otobüs. Böyle bir açıklama duydunuz mu? Bunlar yok. Böyle bir şey yok. Kiraladığımız bu otobüs var. 10 yaşında 10 arkadaş bir yıllığına kiraladık. Bir yıllığına. Peki siz buraya geldiniz Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden. Kendi paranızla gelmediniz. Herkes kendi parası. Biz 10 arkadaş bu otobüsü bir yıllığına kiraladık. Her seçimde, milletvekili seçiminde Türkiye'de 2000 dolayında otobüs milletvekili adayları tarafından kiralanmıyor. Ben 5 kere milletvekili seçildim. 5'inde de bir otobüsüm vardı. Peki mazotunu kim koyacak diyor. Aşağı düşüyorlar. Koyacağız sırayla. Peki devam ediyor. Ne yiyeceksiniz diyor. Para bulursak köfte ekmek, para bulamazsak peynir ekmek. O da yoksa simit yiyeceğiz. Nerede kalacaksınız diyor. Para bulursak otelde, para bulamazsak yörük çadırında kalacağız. Yörük çadırında. Bu millet bize gönlünü açtı. Bu millet bize evini de açar, sofrasını da açar. Bunlar bize öyle milyon dolarlar lazım değil. Bize bir cesaret lazım. Bir yürek lazım. Bir de emek lazım. Allah'a şükür hepsi bizde var. Ne yiyeceksin diyor. Peynir ekmek. Biz ejder meyveli sumiti yiyenlerden değiliz ki. Onlardan değiliz. Karıştırma bizi. Bize sorduğunuzu inşallah herkese sorarsınız. Herkese. Biz kısır kavgaların içinde olmayacağız. Boş polemiklere girmeyeceğiz. Kalkınmayı, büyümeyi, sosyal devleti, kaliteli yaşamı, sanatı, kültürü birlikte düşüneceğiz. 2 sene önce meydanlarda Endüstri 4.0 konuşuyorduk.
Endüstri 5.0'ı konuşuyor. 2 senede bakın hemen değişti. Biz de Endüstri 5.0'ı konuşacağız. İklim değişikliklerini konuşacağız. Küresel ısınmayı konuşacağız. Alternatif enerji üretimini konuşacağız. Büyük göç hareketlerini konuşacağız. 18 yılda 180 kere değişen kamu ihale kanunu konuşacağız. Evsizler, işsizler için sosyal evler projesini konuşacağız. Milli, verimli, akıllı tarım politikasıyla zengin toprakların fakir çocukları olmaktan nasıl kurtulacağımızı konuşacağız. Örgütlü toplumu nasıl kuracağımızı konuşacağız. Bakın Türkiye'de 83 milyon nüfus var. 5 milyon tarımda çalışıyor, 5 milyon sanayide, 15 milyon hizmet sektöründe, hepsi bu kadar. 25 milyon. 83 milyonun 25 milyonu çalışır, diğerleri çalışmazsa bu ülke kalkınmaz. Biz bu 25 milyonu nasıl 40 milyon yapacağız? Bunu konuşacağız. 2002'de hane halkının borcu 1 liraysa bugün 7 katına çıkmış. 7 lira olmuş. 18 yılda 7 kat fakirleşmişiz. Bakın hiç kimsenin gündeminde yok. Medyanın gündeminde yok. Siyasetin gündeminde yok. Milletin gündeminde de yok. Ama biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşündüğümüz için meydanlarda depremi konuşacağız. Depremi, eli kulağında olan depremi konuşacağız. Bıkmadan, usanmadan bunu konuşursak bize oy getirir mi demeyeceğiz. Türkiye yüz ölçümünün %42'si deprem bölgesi. 30 milyon insan tehdit altında. 7 milyon bina yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bu ciddi bir para. Bununla ilgili arkadaşlarımız ciddi bir proje geliştirdiler. Yılbaşına kadar bunu da size açıklayacağız. Büyük sorunları köhnemiş yöntemlerle çözemezsiniz. Biz zihinlerini değişime, dönüşüme açık tutan insanlarız. Zihinlerini değişime, dönüşüme kapalı tutanlarla Türkiye'nin büyük sorunları çözülemez. Memleket hareketi Türkiye için bir fırsattır. Bir çıkış yoludur. Bir seçenektir. Memleket hareketi milletimiz için bir atılım hareketidir. Otoriter bir devlette yaşamak yerine merkezinde insan olan bir devlette yaşamaktır. Memleket hareketi özgürleşmektir. Mutlu yaşama giden bir yoldur memleket hareketi. Ve diyorum ki memleket hareketi Türkiye'nin bereketi olacaktır. Memleket hareketi geleceğimizi geri almaktır. Memleket hareketi kardeşçe paylaşmaktır. Memleket hareketi geleceği inşa etmektir. Biz bugün burada hepimiz farklı kentlerden gelen insanlarız. Pandemi nedeniyle gelemeyip yüreği bizlerle olan insanlar var. Ekranları başında bizi izleyenler var. Aziz milletimiz var. Hepinize diyorum ki birlikte olursak, kenetlenirsek, ayrışarak değil, kucaklaşarak yola çıkarsak, akarsularımızı, ormanlarımızı, çocuklarımızı, sokaktaki dostlarımızı, demokrasimizi, özgürlüğümüzü çok daha iyi koruruz. Ne diyor ikinci iyinin şairi? Temmuz çoktan geçti, Ağustos da geçecek, Eylül'de ellerin üşüyecek, ısınmak için döneceksin biliyorum diyor. Ben de biliyorum ki o güzel insanlar o güzel atlara binip gitmişti ve bu hareketten sonra o güzel insanlar o güzel atlara binip yeniden geri gelecek. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Bugün sizlerden istediğim aman sosyal mesafeye uyalım. Aman maskeleri çıkarmayalım. Aman el temizliğimize dikkat edelim. Kongre binasına gittiğimizde önceden belirlediğimiz 10 arkadaşımızla temsili olarak
Kalabalık giremeyiz çünkü. Biz çıktıktan sonra siz girebilirsiniz. Onun için çok rica ediyorum. Sizle kucaklaşmayı çok isterim ama hem bana hem size birimize hata olabilir. Kimseye olmasın. Kimse kimseyle kucaklaşmasın. Tokalaşmasın. Aman ne olursunuz dikkat edin. Sağlık birinize küçücük bir zarar gelirse, tırnağınıza zarar gelirse benim ciğerim dağılır. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağ olun, var olun. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.